arkadaşlar. Hoş geldiniz. Akınımızı yapacağız bu videomuzda. Hayri'den biraz daha uzun oldu. Ama şirin, sevimli bir bebeğimiz oldu. Bunun için ben Gazal Baby Cotton bir tane yarn art kullandım. Gazal Baby Cotton'da mavi 2 ton, beyaz ten, bir tane kahverengi koyu. Yarn art'ın açık kahverengi ipini kullandım. Göz olarak 6 milimlik sarı gözler kullandım. 2 milimlik tığ kullandım. Bir de böyle yoğurt kabı olur, peynir kabı olur. Herhangi bir kapak kısmını kullanabilirsiniz. Ayak tabanına yerleştireceğiz keserek. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet, yarn art'ın açık kahverengi ipiyle başlıyorum ben. Zincir çekerek başlayacağız. Zincir çekiyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. İkinciden örmeye başlıyorum. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne. Sonda kalan ilmeğimizin içine 3 tane batıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi zincirimizin diğer tarafından yine devam ediyorum. Bir sık iğne, 2 sık iğne. Son kalana bir arttırma yapıyorum. 1, 2. 2 defa batıyorum. Evet arkadaşlar, burada buraya işaretleyicimizi koyuyoruz. Ve devam ediyoruz. İlkine bir arttırma yapıyoruz. Daha sonra 1, 2 sık iğne yapıyorum. Burada 3 tane arttırma yapmıştık. Aynı ilmeğe 3 tane batmıştık. O 3 tanenin üzerine her birine çift batıyoruz. 3 tane arttırma yapıyoruz. Birinci arttırma. İkinci arttırma. Ve üçüncü arttırma. Yine sıradan devam ediyoruz. 1, 2 sık iğne yapıyoruz. Kalan 2 ilmeğimize şurada odaklıyım. Kalan 2 ilmeğimize 2 defa batıyoruz. Yani 2 tane arttırma yapıyoruz burada. Birinci arttırmamız. İkinci arttırmamızı yapıyoruz. İşaretleyicimizi bu tarafa alıyorum. Yine devam ediyorum. Burada bir sık iğne yapıyorum. Sıradakine bir arttırma. Daha sonra 2 sık iğne yapıyoruz. Evet, sıradakine de burada 3 defa bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne bir arttırma. Birinci, bir sık iğne bir arttırma. Tekrar bir sık iğne bir arttırma. Daha sonra 1, 2 sık iğne yapıyorum. Yine bir sık iğne bir arttırma.
Bir sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Kahverengiyle bu şekilde tamamladım. Şimdi şu şekilde tığımı tutuyorum. Çekmiyorum. Burada mavi ipimize geçiyoruz. Mavi ipimizi aldık. Şimdi mavi ipimizi geçirdik ve buradan devam ediyoruz mavi ipimizle örerek. Burada iç kısımdaki ilmeği alarak örüyoruz. Yani ilmeğin tamamen değil, içte kalan bilo dediğimiz kısımdan örüyoruz. Daha ayrıntılı göstermeye çalışıyorum. İçte kalan ilmeklerden örüyoruz. Gördüğünüz gibi şu 2 ilmek. Bu değil, buradan batıyoruz. Ve burada bu iplerimizi örgümüzün içinden yürüterek biraz götürelim ki daha sağlam olsun. Bir sık iğne yaptım. 2 sık iğne. 3 sık iğne. 4 sık iğne. 5 sık iğne. 6 sık iğne. 7 sık iğne. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. 22 sık iğnemiz var arkadaşlar. Burada şu işte kalan iplerimizi biraz sıkılayıp onları kesebiliriz. Şimdi devam ediyoruz. Burada ilmeklere normal batarak bir sıra yine 22 sık iğne olarak dönüp geleceğiz buraya kadar. Evet arkadaşlar, sıra başımıza geldik. Şimdi beyaz ipimize geçeceğiz. Buradan beyaz ipimizle devam edeceğiz bir miktar. Burada şu şekilde ilmeğimi 2 tane aldım ama çekmedim, toplamadım. Beyazla toplayarak devam edeceğim. Şurada ben ilmek geçişlerini şu alt kısımda başladım. Gövde kısmında başladım. Ayak kısmında ilmek geçişi uygulamadım açıkçası. Ama siz isterseniz buralarda da CC'ye uygulayarak daha farklı bir görüntü elde edebilirsiniz. Daha düzgün. Şimdi beyaz ipimizle devam edelim. Yine dediğim gibi bu sırayı normal, herhangi bir şey yapmıyoruz. İplerimizi içinde tutalım. 22 sık iğne olarak bu sırayı tamamlayacağız. Sıra başına gelene kadar. Evet arkadaşlar, geldik sıra başına. Şimdi bu plastikleri tabana yerleştireceğiz. Ben bu şekilde kestim. Siz de ayağı ölçerek kesebilirsiniz. Şu şekilde içine yerleştiriyoruz. Çünkü şimdi burada eksiltmelere başlayacağız. İşaretleyicimi aldım. Beyazlı işaretleyicim, o yüzden farklı renge geçtim.
Şimdi başlıyoruz. 1, 2, 3. 3 sık iğne yaptık. Şimdi burada azaltma yapıyoruz. Toplamda 6 tane azaltma yapacağız. Bir azaltma, ikinci azaltmamız, üçüncü azaltmamız, dördüncü azaltmamız, beşinci azaltmamız, altıncı azaltmamız. Şimdi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğne yaptık. Şimdi sıramıza devam ediyoruz. Şu şekilde ayağımız oluşuyor. Şimdi bu işaretleyicimi tekrar bu tarafa alıyorum ben. Bir sık iğne, 2 sık iğne ve yine 3 sık iğne yapıyoruz burada. Tekrar azaltma yapacağız. Birinci azaltmamız, ikinci azaltmamız, üçüncü azaltmamız, ve dördüncü azaltmamızı yapıyoruz. 4 tane eksiltme yaptıktan sonra düz örüyoruz. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 sık iğne ve 5 sık iğne. Burada yine ipimizi şu şekilde tutuyoruz. Geçirmiyoruz. Çünkü burada kahverengi ipimize geçeceğiz tekrar. Yarn artın kahverengisi, evet. Şimdi buradan yine ipleri arasına alarak gene blok kısmından, iç lobdaki ilmeklerimizden alarak öreceğiz. Alt kısımda yaptığımız gibi. Toplam 12 sık iğne öreceğiz sıra başına kadar. İç ilmeklerden. İki, evet, şuradan 3, evet, sıra başına kadar ördüm arkadaşlar. Toplam 12 sık iğne oldu burada. Şimdi buradan sonra 3 sıra aynı şekilde 12 sık iğne olarak 3 sıra düz bir şekilde öreceğiz.
Herhangi bir farklı bir eksiltme, artırma gibi bir işlemimiz olmayacak. 3 sıra düz bir şekilde 12 sık iğne olarak öreceğiz bu sıralarımızı. Evet, 3 sıra düz örüp ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 sıra düz ördüm. Şimdi burada işaretleyicimi bu tarafa alıyorum. Burada eksiltme yapacağız. İlmek işaretleyicimiz azaltmalarda iç tarafta. Düz örgü kısımlarına dış tarafa bakarsa elinize çok fazla takılmaz. Devam edelim şimdi. Şimdi bu ilk ilmeğimizden önce azaltmayla başlayacağız tabii ki. Hemen bir tane azaltma yapıyoruz. Daha sonra düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 sık iğne yaptım. Şimdi bir tane azaltma yapıyoruz. Evet, tekrar düz örüyorum. 1 sık iğne, 2 sık iğne ve 3 sık iğne. Şimdi elimizde 10 sık iğne var arkadaşlar. Şimdi yine biz burada düz örgü yapacağız. Yine 3 sıra 10 sık iğne olarak düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, 3 sıra düz ördüm. Şimdi tekrar bir eksiltme yapacağız. İşaretleyicimi alıyorum. Hemen bir sık iğne yapıyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. Şimdi düz örüyorum. 1 2 3 sık iğne. Şimdi tekrar bir tane azaltma yapıyoruz. Pardon arkadaşlar. Tekrar düz örüyorum kalan ilmekleri. 1 2 sık iğne. Evet, işaretleyicimizi yine bu tarafa alabiliriz. Şimdi buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an 8 sık iğnemiz var. Toplam 11 sıra. Düz öreceğiz. 11 sıra bu şekilde düz öreceğiz. Ayağımız tamamlanacak. Evet arkadaşlar, 11 sıra düz ördüm. Şu an ayağımızın formunu yakaladık. Şurada ilk ayakta bir tane daha ben sık iğne atıyorum. Birleşim yeri orası olsun diye sık iğne ile sabitleyip ipimizi kesebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Tabi biraz da dolduracağız. Şöyle şeklini bozmadan, deforme etmeden. Şu ön kısmına da bağcık işleyeceğiz. Bunun için ben mavi ipimi alacağım. Mavi ipimi iğneme takayım. Evet, iğneme takayım mavi ipimi. Şimdi ucuna küçük bir düğüm yapacağız ipimizin. Şöyle arka kısımdan bir yerden, mümkünse mavi kısımlardan giriyoruz. Bağcığı tamamen göz kararı yaptığım için sayı veremiyorum arkadaşlar. Şu şekilde buradan çıktım.
Burada düğümüm biraz büyük olduğu için girmedi. Cımbızım yardımıyla bir deneyeyim. Düğümü içeri koyuyoruz. Evet, şu şekilde çektiğimizde artık girmesi lazım. Evet, girdi arkadaşlar. Şimdi bunun tam karşısına şu şekilde denk gelecek kısmı güzel görüntü verecek şekilde şöyle ortalama bir yere batıyorum ve diğer taraftan çıkıyorum. Çünkü 2 tane bağcık ip yapacağız. Şöyle bakın, hemen diğerinin alt kısımlarından çıkıyorum. Şurada düğüm olmuş. Neyse, o düğüm bizim ipimizin içinden geçer büyük ihtimal. Evet. Şimdi hemen diğerinin biraz altına. Orada bir kısma batıyoruz. Ve arkadan bir yerden çıkartalım ipimizi. Daha sonra ipimizi yürüteceğiz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bağcık kısmımızı yaptık. İpimizi şöyle bir yürütelim. Daha sonra ipimizi keselim. Elyaf içinde zaten takılacağı için çıkmaz artık buradan. Evet. Şimdi ipimizi kesebiliriz. Biraz çekerek keserseniz zaten içine gidecektir kalan parçası. Bu şekilde arkadaşlar ilk ayağımızı yaptık. İkinci ayağımızı da aynı şekilde yapacağız. Biraz elimizde tabii ki deforme olan kısmı düzelteceğiz. Mesela o koyduğumuz plastik biraz daha düz durmalı. Ona dikkat edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gövdeye geçmeden önce ben diğer ayağı öreceğim ve gövdeye geçmeden önce kollar örelim istiyorum ben. Kolları gövdeye birleştirmemiz için önce kolları örmemiz gerekiyor ve başlayalım. Evet arkadaşlar, kollarımız için ten rengi ve mavi ipimizi kullanacağız. Ten rengi ipimizle başlıyoruz. Sihirli halka yaparak başlayacağız. Biraz odaklayayım. Evet. Sihirli halkamızı şimdi sabitliyoruz ve üzerine 6 sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 sık iğne yaptık. Şimdi sihirli halkamızı kapatıyoruz. Evet, sihirli halkamızı kapatalım. Şimdi arkadaşlar sıradaki ilmekten itibaren artırma yapacağız. Toplam 6 tane artırma yapacağız. Birinci artırma. İkinci artırma. Üçüncü artırma. Dördüncü artırma. Beşinci artırma. Ve 6. artırma. 6. artırmayı yaparken şu son ilmekte işaretleyicimizi 6. ilmekten sonra 6. artırmadan sonra ilmeğimizi işaretleyicimizi bu tarafa alıyoruz. Buradan sonra şu an 12 sık iğnemiz var. 2 sıra düz bir şekilde 12 sık iğne yapıyoruz. Evet arkadaşlar, 12 sık iğne yaptım 2 sıra. Şimdi burada eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemiz. İkinci eksiltmemiz. Üçüncü eksiltmemiz. Dördüncü eksiltmemiz.
Beşinci eksiltmemiz ve 6. eksiltmeyi yaparken ilmekle iplerimizi bırakıyoruz şu şekilde. Ve burada mavi ipimize geçiyoruz. İki ipimizin arasından mavi ipimizi geçiriyoruz. Ve sıradaki ilmekten devam ediyoruz. Burada ipleri arasında yürüterek gidiyoruz. Bir sık iğne, iki sık iğne, üç sık iğne, dört sık iğne, beş sık iğne ve 6 sık iğne. İplerimizi keselim. Evet arkadaşlar, bu şekilde buradan sonra zaten eksiltme artırma olmayacak. Şimdi bu el kısmını biraz dolduracağız. Çünkü kol kısmında elyaf kullanmıyoruz. Sadece elin yuvarlak kısmına elyaf koyuyoruz. Şu şekilde küçük bir cımbızla yardım alabilirsiniz veya herhangi bir makasın ucuyla da yapabilirsiniz. Evet, bu kısmı güzelce dolduruyoruz. Evet, doldurduk. Şimdi arkadaşlar burada bu bir sıra sayalım. Bunun üzerine 13 sıra daha. Toplamda 14 sıra eksiltme artırma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. E, evet arkadaşlar, bu şekilde ördüm. Diğer kolunu da siz aynı şekilde örebilirsiniz. Şu şekilde olacak. Dediğim gibi kol kısmına elyaf doldurmayacağız. Sadece el kısmına dolduracağız. Siz de diğer kolunu aynı şekilde örebilirsiniz. Daha sonraki videoda da gövde birleştirmesine başlayalım. Daha sonraki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.